Selam. İlk videoda oluşturduğumuz kodlarımıza hata fonksiyonumuzu ekleyeceğiz. Bu kodları ben şimdi kopyalayıp şöyle 02 hata fonksiyonu py diye oluşturduğum dosyanın içine yapıştıracağım. Şimdi bu dosya üzerinden devam edeceğiz. Hatırlarsan bizim 3 tane değerimiz vardı. Oda sayısı, odanın metrekaresi ya da evin metrekaresi pardon ve evin yaşı diye 3 tane değer belirlemiştik. Bizim sigmoid fonksiyonumuz bir tane tahmin değeri üretiyordu. İşte 0 ile 1 arasında hatırlarsan şurada. Fakat bu tahmin değerini karşılaştıracağı bir referans yoktu. Şimdi bu referans değerimizi ekleyeceğiz. Yani hedef değerimizi ekleyeceğiz. Hatırlarsan bir önceki videoda bunlardan bahsetmiştim. Şöyle Excel tablosundan bakacak olursak bizim sadece şu an bu 3 değerimiz vardı. Hatta ben şuraya dolduruyormuşum. Yarım kalmış. Silelim. Şu 3 değerimizi kullanıyorduk. Şimdi tablomuzdan bu target değerini de okuduğunu hayal edeceğiz kodlarımızın. Ben geliyorum buraya. Şimdi target diye bir değer ekleyeceğim. Buna 1 diyelim. Burada 1 evin satıldığını ya da satılmadığını, ucuz ya da pahalı olduğunu belirtecek. Yani ikili değerler. 0 ise ucuz, 1 ise pahalı ya da 0 ise bu ev satılmış, satılmamış pardon. 1 ise satılmış manasına gelecek. Şimdi target değerimizi yazdık. Artık biraz önce de bahsettiğim gibi bu bizim tablodan okuduğumuz değer olacak. Burada tahminimizi hesaplattırdık. Mantıken ne yapacağız? Hatayı bulmak için target ya da gerçek değerden tahmin edilen değeri çıkaracağız. Bunun fonksiyonunu yazalım. Sigmoid fonksiyonunun altına yazacağım. İki tane parametre alacak. Tahmin ve gerçek değer. Bunun farkını geri döndürecek. Şimdi bunun karesini almamız gerekiyor. Sadece farkını alıp bıraksaydık, şöyle yanlış oldu, eksi diyelim. Farkını alıp bıraksaydık da olurdu. Fakat karesini almamız gerekiyor. Bunun birkaç sebebi var. Kısaca bunlardan bahsedeyim. Birincisi hatalar toplamını sıfır olmasını engellemek için. Yani ben ileride bu hataları toplayacağım. Bunun sıfır olmasını istemiyorum. Şöyle anlatayım. Örneğin bir tane hata artı 3 geldi. Diyelim ki başka bir hatada eksi 3 geldi. Şimdi sistemimizde aslında artı 3 ve eksi 3 diye iki tane hata var. Ama bunları topladığım zaman sıfır görünecek. Dışarıdan bakıldığında sistemde sanki bir hata yokmuş gibi görünecek. İşte bunun önüne geçmek için karesini alıyoruz. İkinci önemli kısım küçük hataları göz ardı edebilirken büyük hatalarda biz sistemimize bir cezalandırma yapısı kuracağız. Yani 0.01'in karesini aldığı zaman sayı daha da küçülecek. Yani hatayı küçültmüş olacak ama 5 gibi bir sayının kareden dolayı 25'e yükseleceği için büyük hatalarda büyük ceza vermesini sağlayacağız şu nöronumuzun içinde. Bunun da sebebi işte büyük hataları yapmamak için bu W1, W2 gibi hesaplayacağı kat sayıları ona göre düzenleyecek. Yani büyük hatadan kaçınacak nöron kendi kendine. Üçüncü bir sebebi ise şimdi biz bu forward fonksiyonunu hatırlarsan bu ileri besleme fonksiyonuydu. Burada aslında doğrusal bir regresyon yapıyorduk. İleri besleme diyorduk buna da. Şimdi geri besleme kısmına geldiğimiz zaman biz bir eğim hesabı yapmamız gerekecek ve işin içine türev mantığı girecek. Tabii türev dediğimiz zaman lisedeki gibi böyle işte x'in üzerindeki sayı başa gelir, x'in üzeri bir azalır vesaire gibi bir türev mantığı değil. Tamamen 2-3 sayıyı birbirinden çıkarıp toplayacağız. Türevin aslında bir değişim olduğunu mantığını kullanacağız. Oradaki türev mantığında şu sigmoid fonksiyonunun türevini kullanabilmek için buradaki işlemde kare almamız gerekecek. Biz bunu mutlak değerle de yapabilirdik. Yani şuraya ABC yazıp bunun mutlak değerini de alabilirdik şu farkın. Fakat bu farkın mutlak değerini aldığımızda mutlak değer fonksiyonu hatırlarsan köşeli bir fonksiyondu ve o kırıldığı köşede türev alamıyorduk. İşte o türev alınabilirliği sağlamak için yine bu kare alma işlemini yapmış olacağız. Yani birkaç sebep işte 3 tane saydım. Şimdi hata fonksiyonumuz bu kadardı. Bunları şurada yazdıralım artık. Şunu kopyalıyorum. Şöyle yapıştırayım. 3 tane olsun. Şuraya da bugün hesaplattığımız manasında şöyle uzunca bir tire koyalım. Şimdi buraya gerçek değerini yazdıracağım. Şu target diye yazdığımız değer. Buraya tahmini yazdıralım. Şurada hesaplanan sigmoid fonksiyonundan gelen tahmin. Burada da biraz önce yazdığımız şu error
hatasını yazdıracağız. Tabii onu önce şurada hesaplamamız gerekecek. Error diyelim. Predict ve target değerlerimizi alsın. Tamam. Şimdi bunu da buraya yazdıralım. Karesel hata diyelim ona da. Şimdi kodu deneyebiliriz. Yine şu klasörün içindeyim. 02 ile başlayan dosyayı çalıştırıyorum. Burada gördüğümüz gibi gerçek değer 1. Bunu elle girdik az önce. Ve karesel hatada 1 çıktı. Çünkü şu tahmin edilen sayı gördüğün gibi yani virgülden sonra 59 basamak gidiyor. Ondan sonra şu sayılar geliyormuş. Yani sıfıra yakın bir sayı. Şimdi bunu şu target değeriyle biraz oynayalım. Mesela ne yapalım? 58 olsun. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğümüz gibi karesel hata daha yani 0 ve 1'den bağımsız sayılara dönüşmeye başladı. Şimdi biraz önce demiştim aslında 0 ve 1 girmem gerekiyor demiştim ama geldim buraya ben 0,58 gibi küsuratlı bir sayı girdim. Onun da mantığını şöyle anlatayım. Şimdi ikili kararlar için biraz önce de söylemiştim. İşte 0 ucuz yok, hayır, satılmadı gibi anlamlara geliyor. 1 pahalı var, evet, satıldı gibi anlamlara geliyor. Eğer gri tonlamalı bir sınıflandırma yapmak istiyorsam yani buna soft labels regression deniyor ya da lükslük derecesi gibi de düşünebiliriz. Yani lüks ama ne kadar lüks? İşte şurada örnek vermeye çalıştım. İşte 0 ile 30 arası, 0-30 arası çok ucuz. İşte 0,31 ile 0,40 arasını ucuz. Bu şekilde farklı kategorilerde sınıflandırmak istersem bu target değerimi şurada pardon. Bu şekilde küsuratlı sayılar girebilirim. Yani bizim tamamen şu dosyanın içinden gelen aslında değerlere göre biz bir senaryo uyduruyoruz. Bu videonun konusu bu kadardı. Hata fonksiyonumuzu yazdık ve mantığını anlamaya çalıştık. Sonraki videoda eğim mantığını işleyeceğiz. İzlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğen, videoya yorum yap. Sonraki videoda görüşmek üzere.